Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Evet, kamera ayarlarımızı yaptık. Yapabildiğimiz kadar yaptık diyeyim artık. Kamera ayarları biraz daha netleştirmişiz diye düşünüyorum. Odamızla ilgili bir çalışma yapamadık ama kameranın yönünü değiştirdik tabii ki. Direkt şu an size karşı böyle kameraya karşı konuşuyorum. Uzun lafın kısası, seyredenler biliyordur zaten, biraz sıkıntılıydı. Şimdi bu şekilde daha rahat çalışabiliyoruz. Monitörümüz karşımızda, kameramız karşımızda en azından. Mikrofonumuz da burada olduğu için daha rahat iletişim kurabileceğiz. Sesimiz daha net gelecektir diye düşünüyorum. Bu süreçte WordPress sayfamızı, e-ticaret sayfamızda zaten çevirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar bir takım eklentiler yaptık. Sayfamızı artık özelleştirmeye başladık hatta. Bu videoda ödeme sayfamızı özelleştireceğiz. Normal şartlarda WooCommerce'te gelen ödeme sayfasını biliyorsunuz, biraz normal, yani farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? CartFlows eklentisiyle ödeme sayfamızın adımını kısaltacağız. Yani ödeme sayfasına geldiğinde müşteri burada siparişini en hızlı şekilde tamamlatıp ürünümüzü satmaya çalışacağız. Yani müşteri ürünümüzü alacak. Çünkü yapılan istatistiklerde sepeti terk etme oranı çok yüksek. Bunun en büyük sebeplerinden biri de ödeme sayfalarının karmaşıklığından dolayı. Bundan dolayı ödeme sayfasını ne kadar sade tutarsanız, basit tutarsanız, kolaylaştırırsanız ödemenizi, siparişi tamamlama imkanı daha fazla olur diye düşünüyorum. O yüzden bu çalışmamızda daha önce zaten kanalımda CartFlows ile ilgili detaylı bir video var zaten. Orada detaylı da seyredebilirsiniz ama ben bu videoda gene CartFlows'u özelleştireceğiz. CartFlows eklentisiyle ödeme sayfamızı özelleştireceğiz. Gene göstereceğim. O zaman çektiğimle şimdi arasında bir iki tane daha değişik bir temalar gelmiş. Ödeme sayfası temaları. Onu yapmış oluruz ya da işte farklı bir tema kullanırız belki. Ama önemli olan burada ödeme sayfasında adımları azaltmak. Adım dediğimde olay sepetten sonra, yani sepete geldikten sonra ödeme sayfasına geçtikten sonraki adım, orada siparişi tamamlatmak önemli arkadaşlar. Orada müşterinin sepeti terk etmemesi lazım. Siparişi tamamlaması lazım açıkça. Onu yapacağız arkadaşlar. Bugün, yani bu videoda onu işleyeceğiz. İşlemlere geçmeden önce hemen başka Ramazan ayındayız arkadaşlar. İnanan herkesin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Artı deprem bölgemizi lütfen unutmayın. Şu an gündem, tabii ki çok farklı şeyler var gündemde ama orada bir acımız var. Lütfen o bölgeyi unutmayın. Elinizden geliyorsa da unutturmayın zaten. Desteklerimizi hala devam ettirelim arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Bu konuda duyarlı ve hassas olalım. O yüzden onu da hatırlatmasını yaptıktan sonra işlemlere geçiyorum. Hadi başlayalım artık. Özelleştirmeye geçmeden önce, şimdi gerçi bunun resimlerini de paylaşmıştım. Ekran görüntülerini paylaşmıştım. Sol taraftaki, yani şu checkout, bunu da bir türlü düzeltemedik ya. Vallahi fırsat olmadı. Her seferinde bir şey çıkıyor, düzeltemiyoruz. Neyse, onu da düzelteceğiz, checkout sayfasını. Ödeme sayfası yani bu. Bu VP aleminde, yani çalışmalarımızın olduğu sayfa. Bu da sağdaki de lokal host'ta çalıştığım sayfa. Aslında ikisi de VP aleminin sayfası yani. Öyle diyeyim. Bunları ben çünkü backup yedekliyorum. Yedekleyip tekrar lokale taşıdığım için, lokalde kurduğum için, lokalde ilk önce testlerimi yapıyorum. Ondan sonra zaten düzeltmelerimi, işte çalışmalarımı yaptıktan sonra sizler için VP Alemi sayfasında işte yapıyoruz. Yani kaydediyoruz. Orada gösteriyorum. Şimdi lokalde çalıştığım, gördüğünüz gibi bu CartFlows'ta yapılan ödeme sayfası arkadaşlar. Bakın. Şimdi ilk önce şeye bir bakalım. Soldaki WooCommerce'te gelen ödeme sayfası bu tabii ki. WooCommerce'te bu şekilde geliyor. Bakın, aşağı doğru böyle iniyorsunuz böyle gidiyor. Bu da sağdaki lokalde, yani şu an bu şablonu yapacağız aslında sayfamızda, ödeme sayfasını. Bu da CartFlows eklentisiyle yaptığım bu şekilde. Şimdi böyle altta da böyle bir kısım var. Ben böyle bir temayı kullandım. Ve iki seçenek var. Aslında orijinali bu şekilde. Şöyle. Bu da aşağı doğru iniyor baktığınız zaman. Bunu açılır kapanır şekilde, böyle akordiyon şeklinde düşünüyorum. Buraya mesela ödemeye ya da işte kargo ya da aklınıza gelebilecek, sorulabilecek, yani müşterilerin size sorabileceği soruların
sorularla birlikte cevaplarını da yazabilirsiniz. Hani sıkça sorulan sorular. İşte ödeme ile ilgili nasıl ödemeler oluyor? Kredi kartı işte bakın. Ben bunları tabii hazırladım. Onları da yazacağız. Ödeme sayfamıza. Ya bu benim bayağı hoşuma gitti. Aslında bir de şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar. Bu şimdi ikiye bölünmüş bir sayfa. Ekran ikiye bölünmüş tabii ki. Bir taraf solda işte başka bir sayfa. Bu taraf sağdaki başka bir sayfa. Bunları çalışmalarını yaparken mesela lokalde ya da webde de çalışıyorsanız tabii Chrome'da var. Aslında Opera'da da var bu. Sayfayı böyle şöyle şu şekilde bakın sağ tıklayın. Mouse'unuza farenize sağ tıklayın. Öğeyi denetle dediğiniz zaman telefon yani cep telefonunda görünecek nasıl göründüğünü görebilirsiniz bakın. Buradan bu şekilde mesela değiştirebilirsiniz. Burada bir bakın. Mesela kaymış olabilir. Bazı şeyler işte yazılar olabilir. Ne bileyim kutucuklar olabilir. Bunları Elementor'la mesela duyarlı eğer temanız duyarlı bir temaysa onları mesela hem bilgisayar ekranına göre ya da cep telefonuna göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli aslında. Yani neden diyeceksiniz? Çünkü şöyle bir şey var. Genellikle insanlar cep telefonlarıyla sayfalara girdiği için yani en fazla masaüstü bilgisayarla çok fazla girilmiyor. O yüzden cep telefonuna daha duyarlı olması çok önemli temaların. Eklentilerin, kullandığınız eklentilerin. Böyle de bir bilgi vereyim. Şimdi bu cep telefonuyla bakın CardFlows'ta mesela bak şu kısmı mesela kısaltıyor. Yani çok güzel. Çünkü aşağı kadar işte çek. Yani ne bileyim çok böyle cazip bir şey olmaz. Bu yazı kısmını kaldıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi normal orijinali bu şekilde yani şöyle geliyor. Böyle geliyor. Göreceğiz birazdan da. Bu şekilde çevirebiliriz aslında. Şöyle yani basacak bakacak. Bu cep telefonunda da bakın güzel gözüküyor. Hem çok da aşağı doğru inmeyecek. Yani buraya en fazla işte yani 3 tane 5 tane 6 tane neyse sıkça sorulan kısmı yapabilirsiniz. Burada sipariş tamamlarken bunları da okuyabilir müşteri. Bu şekilde bir şey düşünüyorum. Hatta şimdi buna da bakalım. Evet bu da normal WooCommerce'te gelen işte bu şekilde aşağı iniyor. Böyle bir şey oluyor. Burada işte bakın bu kısım burada işte şey kapalı. Öyle açılıyor, kapanıyor. Yani bunu da söylemiş oldum. Şimdi işlemlere geçelim arkadaşlar. Şimdi bu lokaldeki sayfamızı şöyle bir aşağı alalım. Şunu da büyütelim. Kontrol panelimize gelelim. Kontrol panelimizdeyiz. Burada ilk önce bakın şimdi zaten demoyu kurmuştuk. Hatırlıyorsunuz birkaç önceki videoda yani 4. bölüm olabilir. İkinci bölümde demoyu yüklemiştik zaten. E-ticaret şablonu Astra temasında. E-ticaret şablonunda sonra demoyu almıştık. Demo bilgilerin içerisinde mesela birkaç tane eklenti zaten içinde geliyor. WooCommerce, CardFlows işte bu tip eklentiler geliyordu. CardFlows zaten şu an kurulu. Yani sayfamıza eğer kurulu değilse bakın değilse demeyeyim yani normalde kurulu olması lazım ama ola ki sildiniz işte başka bir şey oldu. Bir sıkıntı oldu, sorun oldu. Neyse. Eklentiler kısmına geldikten sonra yeni ekleye basın. Yeni ekleden sonra buraya CardFlows'u yazın. Arkadaşlar şu kısma yazın. Zaten CardFlows'u göreceksiniz. Oradan eklentiyi kurun ve aktifleştirin. O kadar. Şimdi bize kurulu olduğu için evet işte burada bir şey var. Bilgilendirme var. Kurulumu tamamlayın diyor. Buradan gidelim. Bu şekilde tamamlayalım bakalım. Kurulumu tamamlayalım. Evet. CardFlows. Evet. Başlayalım kuruluma. Elementor'la tabii ki yapacağız işlemleri. Elementor'u biliyorsunuz arkadaşlar. Sayfa yapıcı, tema yapıcı, sayfa yapıcı diyeyim. Biz Elementor'u kullanıyoruz. O yüzden Elementor'la devam ediyoruz. Şimdi WooCommerce zaten kurulu. Aslında bu eklenti daha sonra da kurabiliriz. Bu sepeti terk etme eklentisi hatırlatma e-postaları gönderiyor müşteriye. İşte siparişiniz yarıda kaldı, bir sıkıntınız mı var, bir sorunuz mu var? İşte bununla ilgili bir şey. Strip Payment bu bizde yok zaten, kullanılmıyor. Türkiye'de PayPal ya da Strip tarzı ödeme şekilleri olmadığı için bunu kullanamıyoruz. Onun yerine biz PayTR'nin eklentisini yapmıştık arkadaşlar. Kredi kartı ödeme yolu var. Bunu da kullanmayacağız. O yüzden bunları gerek yok. Sağ altta geçiyoruz. Atladık bunu. Şimdi bu son gelen ödeme sayfası şekilleri, şablonları diyeyim aslında. Şimdi burada bakalım. Bir inceleyelim mesela. Şuna bir bakalım. Bunu şimdi direkt kuracak. Yok istemiyoruz. Biz başka temalara geçeceğiz.
Başka şablon. Bunu da geçelim biz. Hepsine bakalım. Burada şimdi 4 tane gösteriyor ama gerek yok. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Tamam. Geldik. Şimdi evet, burada şablonları görüyorsunuz. Ödeme sayfasının şablonları burada arkadaşlar. Yani çeşit çeşit. Pro olanlar ücretli kısımlar, zaten bunları kullanmıyoruz. Ücretsiz biz kullanıyoruz sonuçta. Orada şablonları görebilirsiniz. Üstüne mesela bir kere bakın, altında da tüm adımları görüntüle diyor mesela. Şimdi basalım buna. 1, 2, 3. 3 adım var bunda mesela. Birinci adım işte ödeme sayfası, bu şekilde bir ödeme sayfası. Eğer sayfanızda, yani sitenizde yorum kısımlarınız varsa bunu mesela burada kullanabilirsiniz. Yorumları buraya yapıştırabilirsiniz, yazarsınız mesela. Böyle bir şey var. Buraları doldurabilirsiniz. Yani bu şekilde bir ödeme sayfası oluşturur. Şu neymiş? Gerçi upsell bizde var mı? Yani pro sürümü istiyor biliyorum ben bunu, ama bunu da inceleyebilir. İleriki zaman, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Yani biz bu eklentileri kullanıyoruz. Şu an kuruyoruz sayfamızda. Özelleştiriyoruz aslında. İleriki zamanlarda daha farklı ya da daha kullanılabilirlik açısından iyi olan eklentileri değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani illa bir Cartflows'ta kalacağız diye bir şey yok. Bunu değiştirebiliriz. Başka bir eklenti de kullanabiliriz. Şimdi yani şu an bunu kuruyoruz ve kullanacağız. Ama dediğim gibi ben ileriki zamanlarda daha farklı bir eklentiye denk gelebilirim. Daha iyi olduğunu düşündüğüm, daha kolay, daha basit ya da ne bileyim, göze hoş gelen bir şey olabilir. Böyle eklentiler denk geldiği zaman, sırf ödeme sayfası için demiyorum, diğer eklentiler için de söylüyorum bunu. Değiştirebiliriz. Zaten öyle bir şey olduğunda onunla ilgili bir video çekeceğiz. İşte artık bu eklentiyi kullanacağız. İlla bir tabu değil, yani bunu kullanacağız diye bir şey değil. Hatta bazı eklentilerde tabu oluyor. Neden? WooCommerce'in alternatif şu an e-ticarette yani başka bir şey yok. Ben bilmiyorum açıkçası. Varsa da bilmiyorum. Hani açık açık da söyleyeyim ama e, yok diye düşünüyorum. WooCommerce e-ticarete, yani WordPress üzerinde WooCommerce eklentisi, e-ticaret eklentisi, başka bir eklenti var mı bilmiyorum açıkçası. Şimdi böyle bir şey var. Yani bu şekilde de bunu da alabilirsiniz. Yani en sonunda da teşekkür sayfası var. Yani bu biraz 3 adım gibi bir şey oluyor aslında. Ne bileyim. Yani böyle bir şey de düşünebilirsiniz. Bu neymiş mesela? Şuna bir bakalım. Tüm adımları göster. Böyle bir şey. Bunda da aynı. Mesela şuna bir bakalım. Evet. Yani böyle bir şey, yani yukarı çapraz satış diye geçiyordu bu herhalde. Mesela siparişi tamamlarken, mesela ikinci adıma geçtiğinizde, yani sipariş tamamlarken ikinci adıma geçerken bunu da sepete eklettirebiliyorsunuz. Mesela öyle bir şey var. Mesela bunun reklamını yapıyorsunuz. Müşteri belki bunu da alabilir diye mesela. Bunu da mesela basarsa işte yes demiş, at this my order. Yani siparişe bunu da ekle dediğiniz zaman bunu da ekliyor. Yani bir yerde ürünün reklamı gibi bir şey yapabiliyorsunuz. Bakın burada diyor zaten your order is not yet complete diyor. Yani şu an herhalde yanlış anlamadıysam daha tamamlanmamış. Yani. Bunun hayır nerede? Hayır no thanks. Altındaymış. Mesela bu ürünü istemiyorum. Siparişi tamamlamadan önce mesela ödeme şu sayfaya geldiniz. Evet, bunları doldurdunuz, tamam. Ödeme şeyini buraya bastınız mesela. Siparişi tamamlatmıyor. Bir sonraki aşamaya geçiyor. Diyor ki bak, böyle bir ürün de var. Bu ürünü de alabilirsin. Mesela size onu söylüyor. Hoşunuza gidebilir, işte almak ister misin diye soruyorsunuz. O da müşteri de evet bu ürün hoşuma gitti derse, buna yes derse, yani işte İngilizce burada yes demiş. Bunu siparişe ekletip ondan sonra işte tamamlattırıyor siparişinizi. Ona göre artık bir ödeme çıkaracaksınız. Yani ya da bunun işte tanıtımını yapıyorsunuz, yok diyor müşteri. Burada bilmiyorum, müşterinin tabii şeyle alakalı. Yani biraz aslında evet,
çapraz satış, yani bunu da sattırmak için daha fazladan ürün sattırmak gibi bir şey. Yani buraya indirim, bakın $80'dan $35, yani güzel, cazip bir şekilde burada satış politikası, yani değişik bir şey. Öyle bir şey de var. No demiş, işte altta bir kısım var, bakın alt kısımda. Buraya mesela bastığı zaman da işte hayır diyor, o zaman tamam diyor herhalde, demek ki sipariş tamam. Ben bunu hiç yapmadım, şimdi yalan söylemeyeyim ama mantık olarak bu şekilde işliyordur. Ondan sonra da teşekkür sayfasına geliyor, işte böyle bir şey geliyor işte. Aynen. Neyse, buna da baktık. Bizim kullandığımız nerede? Şimdi şuydu herhalde. Şuna bir bakalım. Bakın burada farklı şeyler de var. Yani bunları da test edebilirsiniz. Pro olmayanları, tabii proları yapamayız. Yapamazsınız. Yani Pro Elementor, Pro CardFlows eklentiniz değilse, Pro değilse bunları yapamazsınız. Biz tabii Pro ücretsiz neler yaparız diye onunla uğraşıyoruz. O yüzden bunları geçtik. Bizim kullandığımız eklenti, evet. Yani eklenti, şablon bu, pardon. Şablon bu. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi mağaza ödemesine geldik. Mağaza ödemesine geldik. Hazır şablonu içe aktar diyoruz. Evet, bunu kullanıyoruz. Bunu özelleştireceğiz sonra. Sağ üst tarafta import flow diyor. Mesela buraya basıyorsunuz. Bakın bu 2 adımlı. Checkout ve teşekkür sayfası var. Yani teşekkür sayfasını da illa göstereceğim diye bir şey yok ama yani gösterirseniz daha iyi. En azından siparişin bir dokümanı tabii ki hani ekranda görüyor. Biz zaten e-posta ile bunu göndereceğiz müşteriye, yani sipariş detaylarını göndereceğiz zaten. Neyse, import flow diyoruz ve içe aktarım yapıyoruz arkadaşlar bunu. Şablonu. Yani dediğim gibi ne kadar sade ve basit olursa o kadar iyi. İçe aktarım tamamlandı. Şimdi şunları bir Türkçeleştirelim. Mağaza ödemesi tamam, doğru. Ha, bu arada arkadaşlar var. CardFlows'un Türkçe dil dosyası forum sayfamda var, biliyorsunuz. Bunu daha önce de söyledim. Her seferinde söylüyorum. Onun da şu an reklamını da yapayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, forum sayfamız var. maxhandmade.com'da forum sayfasında Türkçe dil dosyalarını ve tema dosyalarını, eklentileri, bunların dil dosya, yani kullandığımız eklentilerin dil dosyalarını oraya yüklüyorum arkadaşlar. Tabii şöyle bir şey var, yanılgıda olmasın. Bazı eklentiler arkadaşlar, müdahale edilebilen kısımlar Türkçeleştirilir. Yani sırf Türkçe değil, başka dillere mesela müdahale edebilen kısımlar değiştirilebiliyor. Bazı kelimeler mesela İngilizce kalabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Niye işte burası Türkçe, işte burası niye İngilizce falan. Oralara müdahale edemiyoruz arkadaşlar. Yani yazılımcı o şekilde yapmış. Onlara bir şey yapamıyoruz. Onu söyleyeyim. Bunların Türkçe dil dosyaları var. CardFlows'un da var arkadaşlar. Ben yapmıştım zaten, eklentinin var. Form sayfamızda var. Oradan indirebilirsiniz CardFlows'u. Ben yüklediğim için şu an bakın işte ana sayfa akışlar bu şekilde. Evet, bu şekilde mesela Türkçeleşmiş şekilde, bakın ayarlar böyle mesela Türkçeleşmiş şekilde. Onun da hatırlattım. Forum sayfamıza 2 dakikanızı ayırıp üye olup dil dosyalarını alabilirsiniz arkadaşlar. Yani sırf dil dosyası değil, bakın dediğim gibi bazı WordPress ile ilgili, eklentilerle ilgili sorularınız olursa orada da paylaşalım. Yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim konularsa neden olmasın, elimden geleni yaparım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Benim bilmediğim ya da forumda şu an tabii çok kalabalık değiliz baktığınız zaman, ama zamanla büyüyecek. Formda büyüyecek arkadaşlar. Bu işlere gönül veren arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar forum sayfamıza üye olacaktır diye düşünüyorum. Birbirimize yardımcı olacağız. Şimdi nerede kaldık? Şimdi şunları bir hem ayarlayalım. Store checkout. Ödeme sayfası arkadaşlar bu. Ödeme sayfamızı şunu bir şöyle yapalım, bir değiştirelim şunu. Mağaza ödemesi. Evet. Kaydet diyelim. Şöyle bir bakalım şimdi, sipariş çarpanları. Evet. Bu Pro sürümde bunu kullanamıyoruz. Form alanları. Form alanları, bakın kupon alanını etkinleştir. Kupon, evet, kupon olayını
Zamanla diğer videolarımızda bunları da göstereceğiz zaten. Kupon alanını kullanacağız arkadaşlar. Açılır kapanır bir kupon alanı olsun. Yer kaplamasın. Ek alanı not kısmı vardı mesela sipariş sayfasında. Şöyle de arkadaşlar bakın. Şu kupon kodu bunu mesela şey yapacak kodu. Onu açılır kapanır şekilde yapacak. Burayı da mesela not kısmına açılır kapanır olacak. Hatta şu an ama daha aktifleştirmedik tabii ki. Onu da işaretleyeyim. Özel alan dönemi buna gerek yok. Şöyle yapalım. Dinamik teklifler demiş. Evet bunu Pro sürümde bunu da kullanamıyoruz. Ayarlara geldik. Ödeme ayarları, fatura detayları, farklı vadesi bunlar Türkçeleri. İşte Türkçeleştirdiğim için bende Türkçe olarak çıkıyor şu an. Gerekli sipariş vermek bu yanlış tabii ki. Onu ben dikkat ettim. Buraya başka bir şey yazacağız arkadaşlar. Ödenecek tutar. Kilit imgesi bunlar bu şekilde. Tamam. Genele bakalım. Şunu da kaldıralım. Adım yolu da internet tarayıcınızda çıkacak. Yani isim olarak böyle bir şey var. Şöyle de mağaza ödemesi diye kaydetsin. Bu kalıyor arkadaşlar. Bu da kalıyor. Onu ayarları kaydedelim. Ayarlar kaydedelim. Şimdi geçtik. Tasarıma geldik. Tasarımı düzenle diyelim. Şimdi Elementor'a geçiyor arkadaşlar. Elementor'da evet. Elementor'a geçtik. Şimdi bakın istediğiniz alan neyse üstüne geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi her şeyi burada düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düzeltilecek alanları istediğiniz gibi. Şu bakın en başta da videonun başında da söylediğim gibi bunu mesela değiştireceğiz. Hatta hemen şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Şu tablomuzu da kullanalım aslında. Şöyle. Çevir şeyimizi aldık. Onu aldık. Değiştirelim. Şimdi şunları gerçi bir dakika şöyle bir güncelleyelim de bunu en sona bırakalım olmazsa da. En baştan başlayalım. Şimdi logo. Evet. Sayfanızın bir logosu varsa burada kullanabilirsiniz. Arkadaşlar işte görsel seçe basın. Burada bir logo yükleyin. Bir logonuz olsun. Varsa sayfanızın logosu varsa buradan değiştirebilirsiniz. Mesela biz yani şunu kullanabiliriz mesela. Şöyle bir şey kullanalım. Orijinal gelen logosu temamızın. Buraya işte sipariş detayları diyebilirsiniz. Sipariş ya da ödeme detayları diyelim. Ödeme detayları. İşte sipariş detayları öyle bir şey yazabilirsiniz. Buraya da mesela hatta şöyle şeyden de bir bakalım. Biz ne almışız? Sipariş sayfası yazmışız aslında. Oluşturduğunuz siparişi tamamlaması gerekli yerleri. Evet şunu da alalım. Kopyalayalım. Hiç uğraşmayalım. Bu şekilde yapıştırdık. İşte bakın şurada şöyle güzel SSL işte 7 gün 24 saat destek ödeme yöntemleri diye güzel semboller de var. Bunları da değiştirelim. Mesela şu şekilde çevirsin. Güvenli ödeme demiş. Kopyalayalım, yapıştıralım, gitsin. Yapıştır gitsin. Aynen. Hemen çevir. Destek mevcuttur diyor. 7 gün 24 saat desteğimiz vardır. Ödeme yöntemlerimiz vardır. Ödeme seçeneğimiz. Evet. 10 numara 5 yıldız bir e-ticaretiz. Şimdi o kısmı tamamladık. Bir güncelle. Geldik şimdi kart. Bakın şimdi bunlara tabii link koyacağız arkadaşlar. Link olması lazım. Yani bu sayfadayken sepet sayfasına dönmesi lazım. Finish dediğimiz sayfa. Burada finish'e geçtiği zaman zaten teşekkür. Yani sipariş tamamlanmış teşekkür sayfası çıkıyor zaten. Şu an ödeme detaylarının işte sipariş detayları ve ödeme detaylarını falan görüyor müşteri. Şimdi buraya geldik.
ne demişiz? Kart demiş. Yani sepet arkadaşlar. Sepet diye değiştireceğiz. Şimdi buraya bir link ekleyeceğiz. Linkimizi şöyle yapalım. Bunu kaydetsin. Arkadaşlar sepete bir gelelim şöyle. Şu adresi alıyoruz. Kopyalıyoruz. Kopyala deyin. Gelin sepet sayfasını bu tarafa yapıştırın. Tamamdır. Şimdi informasyon demiş. Bu da sipariş ya da ne almışız biz bir bakalım. Ödeme sayfası demişiz. Ödeme diyelim oraya ya. Çok da uzatmayalım onu. Bilgi, ödeme bilgisi. Ödeme diyelim. Değil mi? Ödeme diyelim. Ödeme diyelim. Onu da şimdi ödeme sayfası tabii ki buradan sepete gideceğiz. Ha, onu da değiştirmemiz lazım bizim. Evet, niye sepet yazıyor orada? Orada bir şey var. Bir geri git, bir geri, bir geri. Evet, bu sepet olmayacak arkadaşlar. Ödeme sayfası olacak. Ödemeye git diyecek. Ödeme sayfasına git. Evet, bunu da değiştireceğiz. İşte böyle ufak tefek şeyler çıkabilir. Onları da fark ettikçe değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu da kaydedelim. Şöyle kopyala dedik. Geldik. Ödeme sayfasının linkini yapıştırdık. Tamamdır. Bunu da güncelledik. Finish'e de ne yazalım arkadaşlar? Buraya da ne yazalım? Sipariş tamamlandı. Evet, mantıklı. Sipariş tamamlandı diyelim. Ona teşekkür sayfası. Evet, teşekkür sayfasının linkini vereceğiz. Onu sonra yapacağız ama o linki. Ona da kaydedelim şöyle. Evet, burası tamam. Şimdi buraya zaten dokunamıyoruz. Bu WooCommerce eklentisinin yani şeyle ilgili, sepetle ilgili. Ona bir şey yapamıyoruz. Ödenecek tutar 150. Evet, böyle. Tamam. Şimdi bu kısmı da özelleştirelim. Birinci sorumuz. Evet, şunu bir değiştirelim mesela. Ve yapıştır. Ama ilk önce tabii ya biz bunu niye yapıyoruz ki bir saniye. Şuraya yapacağız arkadaşlar. Şimdi o akordeon şeklinde olan onu alacağız. Bu Elementor'la da arkadaşlar normalde geldiği zaman biliyorsunuz çok fazla şeyini kullanamıyoruz bu. Seçeneklerini kullanamıyoruz. Çoğu pro çünkü. Pro yani ücretli sürümde. Bununla ilgili eklentiler var Elementor'un. Onları da yükleyeceğiz arkadaşlar. İleriki videolarda onları da göstereceğim. Mesela o eklentilerde hangi seçenekleri kullanabiliriz falan. Onlar da güzel şeyler var. Onları kullanacağız arkadaşlar. Onlarla ilgili gene videolarımız olacak. Şimdi buraya bir aç kapa. Evet, aç kapa yapacağız arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey yapsak aynen. Şu ortaya gelsin. Bunları tek tek silelim. Şimdi geçiş 1 demiş. Geçiş 1'e sorumuzu sorduk. Cevap. Şuradan ben kaydediyorum. Aldık. Buraya yapıştırdık. Tamam mı? Ne güzel. Şimdi ikinci soruya gelsin. İkinci soru. Şöyle. Şunu da aldık. İkinci sorumuz. Onu da yapalım. Evet, ikinci sorumuzu da yaptık. Buradan bakın istediğiniz kadar öğe ekleyebilirsiniz. Ama yani çok fazla tabii ki yani çok fazla da uzatmayın. Yani böyle çok sorulan kısımlar varsa bununla ilgili zaten sayfada ayrı bir menü oluşturun. Yani bir sayfa oluşturun. Bir sayfa oluştururuz. Oraya mesela 10 tane 20 tane mesela şey yazabilirsiniz. Sıkça sorulan kısım diye mesela. Orada mesela burada genellikle ödemeyle ilgili ödeme ve kargo ile ilgili yani müşteri empati kurun. Müşteri olsanız siz ne sorardınız, ne öğrenmek istersiniz? Bununla ilgili soru ve cevap yapın. 20 tane yazmayın. Öyle aşağı kadar inmesin ya. Gerek yok. Ben şimdi örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Yani siz ona göre yapın. Ama uzatmayın yani çok da uzun olmasın bu.
Buraya da kargo ücreti nedir dedik. Kargo ücreti şöyle, tamam, 3 tane bile yesek 3 tane yeter mi? Yeter ya. Yeter yani. Tamam, şimdi şunu şuraya bir kaldıralım. Aynen. Burası bu şekilde öyle olacak. Nasıl? İyi herhalde. Bence güzel. Bir de cep telefonundan bakalım. Cep telefonu şeklinde bakalım. Tabii şu an çalışma olduğu için böyle aşağı doğru uzuyor da normalde işlemleri bitirdikten sonra bakacağız ona. Daha tabii yapmadık, aktif etmedik. Şimdi bu kısımda da mesela biz logoya yapmadık değil mi arkadaşlar ya? Bağlantı vermedik. Bağlantı verelim. Logomuza da tabii ki. Şuraya ana sayfamızın, yani ana sayfaya dönmek isterse bir bağlantı, logoya da tıklayabilir oradan çünkü. Ona da şöyle bir link verelim. Buraya bastığı zaman ana sayfada dönebilsin yani. Evet, onu da aklımıza. Şimdi bu 3 tane var burada arkadaşlar. Mesela buraya işte iade ile ilgili bir politikanız varsa, iade politikanız, onu yazabilirsiniz. Yani linkini verebilirsiniz, sayfa linki. Mesela bir tane örnek vereyim. Mesela gizlilik anlaşması ile ilgili. Gizlilik anlaşması. Yazabilsek. Şurası diyelim. Bağlantı linki de bakın hakkımızda yapmış mıydık biz ya bunu? Hayır. Öyle bir şey yok. Hakkımızda aslında sayfamızda var. Var da menüye koymamışız. Ya da neyse, örnek olarak hakkımızda mesela onu alalım. Hakkımızda linkini aldık. Oraya bağlantıya mesela ya fark etme, şöyle hakkımızda da diyoruz, hakkımızda işte, tamam. Bu şekilde yani, mantık bu. Buraya link koyabilirsiniz. Mesela. Yani illa bunu kullanacaksınız diye bir şey yok. Mesela buraya başka bir şey koyalım. Şunu da değiştirebilirsiniz. Buraya da sayfanızın ismini yazın. İşte 2022 VP alemi. Alemi diyelim. Alemi.com. Tüm hakları saklıdır. Değil mi? Her hakkı saklıdır diyor. Abi. Evet. Şimdi buraya mesela başka bir şeyler alabiliriz. Ne alabiliriz? Mesela evet, ücretli. Sosyal medya bir şey var mı ya? Sosyal simgeler varmış mesela. Bir alalım bakalım neymiş. Şöyle atalım üstüne. Yani şöyle bir şey bile yapabilirsiniz. Arkadaşlar, evet, bir problem oluştu. Nasıl bir problem oluştu? Baktığınız zaman şöyle bir şey oldu. Ne yazık ki kayıt yapıyor zannediyorum ama teşekkür sayfasını düzenlerken kayıt yapmadığını fark ettim. O yüzden bir daha tekrarlayacağım bunu. Ama bazıları tabii Türkçeleştirdim ben şimdi ama mantık olarak aynı, aslında değişen hiçbir şey yok. Gene aynı şeyi yapacağız. Ben ama burada göstereceğim. Çünkü düzenledim ben artık sayfayı. Bir daha tekrar geriye alma gibi bir imkanım yok. O yüzden üstünden ben anlatacağım, tabii ki yaptıklarımı anlatacağım. Şimdi teşekkür sayfası arkadaşlar bu şekilde. Burada tabii ki bu Türkçe yazmıyordu. Düzenle kısmına basıyoruz. Orada gene bu şekilde burayı bir daha bakalım mı, kayıt yapıyor mu arkadaşlar. Ondan sonra da evet, yapıyormuş. Burada ismi bu şekilde değiştirirsiniz. Ondan sonra ayarlara bir geçelim. Ayarlarda bu şekilde adım yolunu bu şekilde yaptım. Alan kısmında herhangi bir şey yok. Burada teşekkür sayfasında görünecek bölümler bunlar arkadaşlar. Siparişe genel bakış, ayrıntılar, İşte bunlar gözükecek. Gelişmiş ayarlarda teşekkür ederim, siparişiniz alındı diye bir yazı çıkacak. Satın aldıktan sonra yönlendir. Eğer bunu seçerseniz arkadaşlar teşekkür sayfası gözükmeden direkt ana sayfa ya da işte mağazaya yönlendirebilirsiniz. Sipariş tamamlandıktan sonra tabii ki. Kısa kodla bir işimiz yok. Özel komut bir işimiz yok. Tamamdır. Ayarları kaydet diyorsunuz. Sonra tekrar tasarıma gelin ve tasarımı düzenle diyelim. Burada işte logo kısmı gene
ödeme sayfasında olduğu gibi arkadaşlar logo kısmını değiştirebilirsiniz. Varsa bir logonuz, kullandığınız bir logonuz varsa onu değiştirebilirsiniz. Buraya siparişiniz için teşekkür ederiz. Bir yazı işte düzelttim. Burayı işte bir yazı, onu da Türkçeleştirdim. Burada şu an tabii ki sipariş olmadığı için burada gözükmüyor teşekkür sayfasında. Onun testini yapacağız arkadaşlar. Bunlar da gene ödeme sayfasında yaptığımız gibi özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya dediğim gibi biz ödeme sayfasına koymuştuk. Gerçi sosyal medya falan eklentilerini işte sembollerini falan. Buraya koyabilirsiniz mesela. Oraya koymayın. Dediğim gibi ödeme sayfasını çok böyle doldurmanın bir anlamı yok. Mantığı yok yani. Kısa olsun, öz olsun. Teşekkür sayfasında bunu yapabilirsiniz mesela. Sipariş tamamlandıktan sonra müşterinin ekranına sipariş bittikten sonra, tamamlandıktan sonra yani ödeme yaptıktan sonra teşekkür sayfası altında işte bir yazı gelecek. Böyle gelecek, ürün işte şu ürünleri aldınız. Ödeme yolu budur bilmem ne falan. En altta da bu şekilde sosyal medyanızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu hemen Türkçeleştirelim mesela. Öyle çevir diyelim. Ne diyor? Arkadaşlarınla paylaş demiş mesela Türkçesi. Yapıştıralım. Yani bu şekilde. İşte Facebook'ta ben böyle bir sipariş aldım. Bilmiyorum kim paylaşır gerçi ama. Yani. Neyse bunları da ister kullanın ister kullanmayın. Kullanırsanız da tabii ki teşekkür sayfasında kullanmanın mantığı var aslında. Buraya eğer bir iade politikanız varsa mesela işte 14 gün tüketici hakları olayı var biliyorsunuz. Bazı ürünlerde iade olayı olabiliyor. Bazı ürünlerde de olmuyor zaten. Onların linkleri ama onunla ilgili de sayfa oluşturmanız lazım. Bir sayfa oluşturacaksınız. Yazı yazacaksınız oraya sayfaya. Bizim bir tane gizlilikle ilgili bir sayfamız var zaten. Onun gibi işte onların linkini vereceksiniz arkadaşlar. Buraya yapıştıracaksınız. Yani şuraya açtınız. Buraya bağlantı linkini yapıştıracağız. Başka bir şey yok yani. Onun haricinde başka bir şey. Evet yani bu kadar. Bunu da kapatalım. Güncelledik dedik. Ayarları kaydet dedik. Ondan sonra geri kısma gelelim. İşlemlerimiz. Şimdi genel bir ayarlara bir bakalım gene. Bakalım tuval. İşte mağaza ödemesi. Mağaza ödemesinden sonra teşekkür sayfası. Sıralama bu şekilde. Yani kalkıp teşekkürü bu tarafa bunu böyle olmaz yani. Böyle duracak. Birden fazla seçenek işte o artık yani yapacağınız e-ticaretle alakalı bir şey olabilir. Mesela en başta da göstermiştim size hani çapraz ödeme mantığı işte. Yani siparişi tamamlatmadan bir ürünü, indirimli bir ürünü müşteriye tanıtıp bak bu ürünü de alabilirsin diye işte öyle bir şey de oluşturabilirsiniz. Bizim ama 2 adımlı olduğu için işte ödeme sayfası ve teşekkür sayfası bitti. Mağaza ödemesi, Sandbox'ta arkadaşlar test modu Bununla ilgili dediğim gibi detaylı kanalda Cartflows'un detaylı videosunda bunu zaten anlatıyorum. Sandbox'u. Onu seyredebilirsiniz. Sandbox olayı deneme yani test mantığı. Biz ama gerek yok. Direkt zaten yaptık. Şimdi biraz sonra zaten sayfamızda çıkacak. Bir de çıkmıyormuş. Evet. Bu kadar. Bir de genel ayarlara bir bakalım. Elementor. Evet. Mağaza ödemesi. Mağazada ödemeyi geçersiz kıl. Soru çeki ayarları hakkında daha fazla bilgi için bilmem ne. Yani buna basarsanız bu Cartflows'u kullanmıyorsunuz. Kalıcı bağlantı bunlar bu şekilde kalıyor. Adım tabanı step demiş, flow demiş. Tamam geçtik. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Şunu bir yenileyelim bakın satır içi girsi yeniden oluştur demiş. Tamam. E-posta adresi, analiz yapı, postanın yönünü. Buraya e-postanızı yazabilirsiniz. Ayarları kaydet diyelim. Akışlar, ana sayfa. Tamam. Oralarda yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi açalım şunu bir etkinleştirelim. Şimdi sayfamıza bir gidelim. Geldik ödemeye sepeti görüntüle diyelim. Sepetimizde bir tane ürün var. Bunu da değiştireceğiz. Ödeme sayfasına. Evet, Cartflows'la özelleştirdiğimiz sayfa. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın. Gayet güzel, şık. Kapıda ödeme. Bakın bunları tabii ben şimdi üye olduğum için yani üye derken yönetici vasfında olduğum için zaten müşteri bilgileri otomatikman geliyor zaten. Bakın burada sipariş açılır kapanır bir kutucuk var. Mesela kupon varsa bakın bastığınız zaman kupon kodunu buraya yazıyorsunuz. Sipariş not eklediğiniz zaman buraya basıyorsunuz. Gördüğünüz zaman bakın bunları yani kısaltıyor alanı
öyle sıkılaştırıyor baktığınız zaman. Güzel bir şey. Buraya da sıkça sorulan sorular, işte bakın bu da çalışıyor. Öyle açıp kapatabilir. Sosyal işte medya bilmem ne bilmem ne. Evet. Şeye bakalım. Cep telefonundaki olaya bakalım şimdi. Böyle geldi işlerimiz. Banka havalesi. Evet, bakalım niye takıldı? Banka havalesi çalışmıyor. Düzeltelim bir daha. Yenileyelim bakalım. Banka havalesi. Heh. Öyle ara sıra işte takılabiliyor arkadaşlar. Banka havalesi. Kapıda ödeme ek ücreti geliyor mu? Geliyor. 15 lira. Bu da kredi kartı. Tabii bizim kullanmadığımız için çıkmıyor. İşte kredi kartı çıkmıyor derken, kredi kartı mesela seçip ödenecek tutara bastığı zaman arkadaşlar, büyük bir ihtimalle öyle oluyordu. Bir tane küçük bir ekran çıkacak herhalde. Pop-up şeklinde olabilir herhalde o. Ya da burada çıkacak. İşte yani POS kullanmadığım için, sanal POS kullanmadığım için bilmiyorum onu açıkçası. Yani evet. Arkadaşlar yani bu kadar. Benim atladığım bir konu var mı burada? Yok herhalde diye düşünüyorum. Buradan sepete tekrar geri dönebiliyor mu? Dönüyor. Yani bu da kart. Bunu da değiştireceğiz. Bunları ben değiştiririm tabii ki. Evet arkadaşlar, bu videoda ödeme sayfamızı özelleştirdik. Cartflows eklentisi zaten demo ile birlikte gelmişti. Onun kurulumunu yaptık. Ödeme sayfamızı ve teşekkür sayfamızı oluşturduk. Onunla ilgili de işte gördüğünüz gibi özelleşmiş şekilde karşımıza geldi. İleriki zamanlarda bununla, şimdi bir sonraki videolarda olabilir bu. E-posta olayını özelleştireceğiz artık. Yani müşteriye ve bize gelecek e-posta, onu özelleştireceğiz. Biraz daha yani güzel bir şey olsun göze. Yoksa normalde WooCommerce'in kendi orijinal e-posta şablonunu kullanıyor. O da hiç göze hoş gelmiyor açıkçası. O yüzden onunla ilgili bir çalışmamız da olabilir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Gene sona kaldı söyleyeceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, şayet faydalı bulduysanız lütfen beğeniye basın. Yorum yazarsanız da çok iyi olur benim için aslında. Yani artık bonus olur. Neden? Yorum yazıldıkça arkadaşlar, beğeni aldıkça videolarımız üst taraflara çıkıyor. Daha çok insana gösterilebiliyor. Bu konulara ilgilenen arkadaşlarımıza gösteriliyor videolar. Eğer kanala da abone değilseniz lütfen destek olmak için kanala 2 dakikanızı ayırıp abone olun, yeterli. Bildirim zilini de açın ama. Onu da unutmayın. Bu seferlik bu kadar. Artık vedalaşalım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.